Doğanın en güçlü ve en etkileyici yırtıcılarından biri olan kaplanlar, hem büyüleyici görünümüyle hem de ekosistem içindeki kritik rolüyle dikkat çeker. Asya'nın ormanlarından, Sibirya'nın soğuk topraklarına kadar uzanan geniş yaşam alanlarında varlığını sürdüren bu eşsiz canlı, yalnız yaşam tarzı ve avlanma stratejileriyle yırtıcılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kaplanlar, memeliler sınıfına ait, etçiller takımının kedigiller ailesine ait, dünyanın en büyük yırtıcı kedilerinden biridir. Kaslı ve güçlü vücut yapısı, uzun ve esnek gövdesiyle avlanma için yüksek adaptasyon sağlamaktadır. Bu vahşi canlılar, ortalama 2,7 ila 3,3 metre uzunluğa ve 220 ila 300 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Keskin dişleriyle güçlü pençeleri sayesinde doğanın en etkili yırtıcılarından biridir. Kaplanın turuncu kürkü üzerindeki siyah çizgiler, onu yalnızca benzersiz kılmaz. Aynı zamanda yoğun bitki örtüsü içinde mükemmel bir kamuflaj sağlayarak avına gizlice yaklaşmasına da yardımcı olur. Yalnız yaşamayı tercih eden bu tür, geniş bir alanı sahiplenir ve bulunduğu ekosistemde üst düzey avcı olarak ekolojik dengeyi korumada kritik bir rol oynar. Kaplanlar bilimsel olarak 9 alt türe ayrılmıştır. Ancak bunların yalnızca 6 tanesi günümüzde hayatta kalabilmiştir. Hayatta kalan alt türler arasında Bengal kaplanı, Sibirya kaplanı, Çin hindi kaplanı, Malezya kaplanı, Sumatra kaplanı ve Güney Çin kaplanı yer alırken, Bali kaplanı, Java kaplanı ve Hazar kaplanlarının 20. yüzyılda nesilleri tükenmiştir. Her alt tür, farklı coğrafi bölgelerde ve iklim koşullarında evrimleşmiş olup, boyut, kıl rengi ve çizgi desenleri açısından kendine özgü özellikler taşır. Kaplanların toplam nüfusu, günümüzde yaklaşık 4000 ila 5000 birey civarındadır ve çoğu alt tür, ciddi koruma ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Sibirya kaplanı ya da diğer ismiyle Amur kaplanı, dünyanın en iri kedilerinden biri olup, fiziksel yapısı soğuk Sibirya iklimine mükemmel uyum sağlamış bir güç simgesidir. Erkek bireyler ortalama 195 cm baş gövde uzunluğuna ve 99 cm kuyruğa sahipken, ağırlıkları günümüzde 176 kilogram civarındadır. Ancak tarihi kayıtlara göre bazı erkekler 384 kilograma ulaşmış, toplam uzunlukları ise 3,4 metreye varmıştır. Dişiler ise erkeklere kıyasla daha küçüktür. Ortalama 174 cm vücut uzunluğuna ve yaklaşık 118 kilogram ağırlığa ulaşırlar. Sibirya kaplanının devasa boyutları, kalın kış kürküyle birleşerek ona olağanüstü bir soğuk direnci kazandırır. Sırt tüyleri 40 ila 50 mm kalınlığa ulaşırken, boyun bölgesindeki 70 ila 110 mm uzunluğundaki tüyler, hayvanı dondurucu rüzgarlara karşı adeta bir zırh gibi korur. Kafatası ölçüleri de oldukça dikkat çekicidir. Erkek bireylerde uzunluk yaklaşık 35 santimetredir ve bu yapı, kaplanın olağanüstü güçlü çenesine sağlam bir temel oluşturur. Ömürleri vahşi ortamda 10 ila 15 yıl arasında değişirken, esaret altında 25 yıla kadar uzayabilir. Bu, habitat baskılarına rağmen dayanıklılıklarını gösterir. Zira bir bireyin 16 ila 18 yıllık ortalama ömrü, yoğun av baskısı altında bile devam eder. Sibirya kaplanlarının vahşi popülasyonu, koruma çabaları sayesinde toparlanmaya başlamış olsa da, hala tehlike altındadır. 2022 verilerine göre, Rusya'nın uzak doğusunda yaklaşık 756 Sibirya kaplanı yaşamaktadır. Bunların 200 kadarı yavrudur. 2025 itibarıyla ise popülasyonun stabil kaldığı ve sayının 700 ile 800 arasında seyrettiği tahmin edilmektedir. Etobur ve yalnız bir avcı olan Sibirya kaplanı, beslenmesinde ağırlıklı olarak yaban domuzu, sika geyiği, Sibirya geyiği, karaca, misk geyiği ve bazen de genç bizonlar gibi canlılar bulunur. Bunun yanı sıra daha nadiren de olsa, tavşan, porsuk, tilki gibi küçük memelileri diyetine dahil eder. Yapılan dışkı analizleri ise, diyetlerinin çok küçük bir bölümünün ayı kalıntılarından oluştuğunu göstermektedir. Kaplanlar yaz aylarında ortalama her 7,5 günde bir avlanarak günde yaklaşık 8 kilogram et tüketirken, kışın bu süre 5,5 güne düşer ve günlük et tüketimi ortalama 10 kilograma çıkar. Bu güç, kaplanların tek bir öğünde yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki bir geyiği rahatlıkla tüketebilmelerini sağlar. Sibirya kaplanının gözleri, yoğun ormanlar ve karlı alanlarda avlanmaya uygun şekilde evrimleşmiştir. Gözleri öne dönük yerleşimlidir. Bu sayede derinlik algısı mükemmeldir ve avını uzak mesafelerden doğru bir şekilde hedefleyebilir. İrisleri genellikle sarımsı ve turuncu tonlarda olup,
retinada bulunan yüksek orandaki rod hücreleri sayesinde düşük ışık koşullarında bile oldukça net görebilir. Karanlıkta ve puslu orman ortamlarında bile avını fark edebilir. Pençeleri ise avlanma, tırmanma ve savunma yeteneklerinde hayati bir rol oynar. Ön pençeleri çekilebilir yapıda olup, keskinliklerini koruyarak sessiz bir şekilde avına yaklaşmasını sağlar. Arka pençeleri ise güçlü kas yapısı sayesinde ani yön değişiklikleri, hızlanma ve denge sağlama işlevi görür. Ayrıca pençeler, karla kaplı zeminlerde tutunma, ağaçlara tırmanma ve gerektiğinde savunma sırasında da kullanılır. Kuyruk yapıları ise yaklaşık 1 metreye kadar uzayabilen uzun ve güçlü bir yapıya sahiptir ve hem denge hem de iletişim işlevi görür. Uzun kuyruğu, özellikle karla kaplı veya engebeli orman zeminlerinde ani yön değiştirirken ve yüksek hızla koşarken vücudunun dengesini sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca kuyruğun uç kısmındaki tüylü yapısı, soğuk iklimlerde ekstra ısı yalıtımı sağlar. Kaplan gerektiğinde kuyruğunu vücudunun etrafına sararak ekstrem soğuklara karşı kendini koruyabilir. Bu güçlü canlının bıyıkları, avlanma ve çevresel algı yeteneklerinde hayati bir rol oynar. Yüzünde bulunan uzun ve sert bıyıklar, dokunma duyusunu son derece hassas bir şekilde iletir ve kaplanın karanlıkta veya yoğun bitki örtüsü içindeki avını takip etmesini sağlar. Bu bıyıklar, avının hareketlerini ve yakın çevresindeki engelleri algılamada adeta bir radar görevi görür. Özellikle gece avlanırken veya karda sessizce ilerlerken büyük avantaj sağlar. Sibirya kaplanının vücut çizgileri, yalnızca estetik bir görünümden çok, hayatta kalma ve avlanma işlevi taşır. Turuncu kahverengi kürk üzerindeki siyah çizgiler, her bireyde benzersizdir ve yoğun ormanlık alanlarda mükemmel bir kamuflaj sağlar. Bu sayede kaplan, avının gözünden kolayca kaybolabilir. Çizgiler vücudun her bölgesine dağılmış olup, hareket halindeyken avının dikkatini dağıtarak ani saldırılarda avantaj sunar. Dişi bireyler, yıl boyu çiftleşmeye açıktır ve idrar veya pençe izleri bırakarak erkekleri çekerler. Gebelik süresi 3 ila 3,5 ay olup, tipik olarak 2 ila 4 yavru doğar. Nadir durumlarda 6'ya kadar çıkabilir. Yavrular doğduklarında kördür ve hayatta kalabilmek için bir süre annelerinin korumasında, güvenli inlerde kalırlar. Erkekler yavrulara pek yardım etmez. Bu da annelerin tek başına 2 ila 3 yıl süren bakım yükünü artırır. Bir örnek olarak, Rusya'daki koruma programlarında izlenen bir dişi kaplan, 2020 yılında doğan 3 yavrusunu 18 aya kadar başarıyla büyütmüş, bu da popülasyon artışı için %20'lik bir katkı sağlamıştır. Bengal kaplanı ise, Asya'nın tropik ormanlarında ve nehir kenarlarında hüküm süren muazzam bir yırtıcı olup, fiziksel özellikleri bakımından hem büyüklük hem de kas gücüyle dikkat çeker. Erkek Bengal kaplanları ortalama 270 ila 310 cm uzunluğa ulaşır ve bu ölçüye kuyruk da dahildir. Ağırlıkları genellikle 220 ila 225 kilogram olup, bazı rekor bireyler 295 kilogramı aşabilir. Dişiler ise 240 ila 265 cm uzunluğa ve 100 ila 135 kilogram civarında bir ağırlığa sahiptir. Her iki cinsiyetin omuz yüksekliği ise 86 ila 114 cm arasında değişir. Bu devasa yapı, kalın bıyıkları, 3 inçlik köpek dişleri ve geri çekilebilir 4 inçlik pençeleriyle birleşince onları mükemmel bir avcı yapar. Örneğin, Sundarbans bataklıklarında bir Bengal kaplanı, su bufalosunu tek bir pençe darbesiyle devirerek 500 kilogramlık bir avı alt edebilir. Ömürleri vahşi ortamda genellikle 8 ila 10 yıl arasında sınırlıyken, ortalama 10 ila 15 yıla uzanır ve esaret altında nadir de olsa 20 yıla kadar çıkabilir. Bu kısalığın nedeni, yoğun av baskısı ve yaralanmalardır. Zira yaşlı bireyler av yakalamakta zorlanır ve açlık riski artar. Bengal kaplanlarının popülasyonu, koruma programlarının başarısıyla toparlanmaya devam etmekte olup, 2025 itibarıyla Hindistan'da 3682 birey kaydedilmiş, bu da küresel vahşi kaplan sayısının %75'ini oluşturur. Nepal'de 355, Bhutan'da 131 ve Bangladeş'te yaklaşık 100 birey yaşamaktadır. Bu rakamlarla birlikte Bengal kaplanı popülasyonu toplamda 4000'in üzerine çıkmıştır. Bu rakam, 2010 yılında Hindistan'da kaydedilen 1706 bireyin neredeyse 2 katına ulaşıldığı gösterir. Ancak habitat kaybı ve kaçak avcılık nedeniyle popülasyonda her yıl yaklaşık %5 oranında bir azalma yaşanmaktadır. Beslenme açısından katı bir etobur olan Bengal kaplanı,
başlıca benekli geyik, sambar geyiği, gaur ve yaban domuzu ile beslenir. Bunun yanı sıra nilgai antilobu, su bufalosu, yaban keçisi, tavus kuşu gibi daha küçük hayvanları da avlar. Hatta fırsat bulduğunda maymun, balık ve sürüngenleri dahi diyetine katabilir. Bandipur Ulusal Parkı'ndaki analizlere göre, diyetlerinin %73 kadarı, gaur ve sambar kalıntılarından oluşur. Bir birey günde 5 ila 7 kilogram et tüketirken, tek seferde 40 kilograma kadar beslenebilirler. Gerçek bir örnek olarak, Ranthambore izlenen bir kaplan, haftada 2 av yaparak 90 kilogramlık bir sambar geyiğini tüketmiş, bu da avcı stratejilerinin verimliliğini vurgular. Bengal kaplanının pençeleri, avlanma, tırmanma ve savunma yeteneklerinde kritik bir rol oynayan son derece güçlü ve keskin araçlardır. 8 ila 10 santimetreye kadar uzayabilen bu pençeler, avını kavrayıp tutmasını sağlarken, aynı zamanda keskin uçları sayesinde avın derisini delip etkisiz hale getirmesine olanak tanır. Kulakları, hayvanın çevresini algılamasında ve avını tespit etmesinde hayati öneme sahiptir. Küçük ve yuvarlak yapıya sahip kulaklar, yüksek frekanstaki sesleri bile duyabilecek hassaslıktadır. Böylece av hayvanlarının en ufak hareketlerini veya dalların kırılma seslerini bile algılayabilir. Kulakların arka kısmında bulunan belirgin beyaz lekeler, hedef gözleri olarak da bilinir ve hem yavrulara hem de diğer kaplanlara görsel sinyal göndererek iletişim ve tehdit göstergesi işlevi görür. Bengal kaplanının gözleri ise hem gündüz hem de gece avlanmaya uygun şekilde evrimleşmiştir. Gözleri öne dönük yerleşimlidir. Bu da derinlik algısını artırarak avını doğru bir şekilde hedeflemesini sağlar. İrisleri genellikle sarımsı turuncu tonlardadır ve retina yapısı, karanlıkta bile ışığı verimli bir şekilde toplamasına olanak tanır. Bu sayede gece avlanırken avının hareketlerini net bir şekilde görebilir. Bengal kaplanlarında belirli bir çiftleşme mevsimi bulunmaz. Gebelik süresi 93 ila 112 gün arasında değişir ve genellikle 2 ila 4 yavru dünyaya gelir. Yavrular doğduğunda 1 kilogram ağırlığında ve kör olup, anneleri tarafından 2-3 yıl boyunca tek başına büyütülür. Dişiler her 2,5 yılda bir ürer. Örneğin, Kaziranga Ulusal Parkı'ndaki bir koruma projesinde, 2023 yılında doğan bir partideki 3 yavru, annenin rehberliğinde 18 aya kadar hayatta kalmış ve popülasyona %15'lik katkı sağlamıştır. Çin hindi kaplanı ise, Güneydoğu Asya'nın tropik ormanlarında ve dağlık bölgelerinde evrilmiş, kompakt ama güçlü bir fiziksel yapıya sahip olup, Sibirya kaplanından daha küçük olsa da çevikliğiyle öne çıkar. Erkek bireyler ortalama 2,4 ila 2,9 metre toplam uzunluğa ve 100 ila 181 kilogram ağırlığa ulaşırken, dişiler 2,1 ila 2,6 metre uzunlukta ve 75 ila 130 kilogram civarındadır. Bu boyutlar, karanlık turuncu kürklerindeki kısa ve dar siyah şeritlerle birleşince, yoğun bitki örtüsünde mükemmel bir kamuflaj sağlar. Kafatası Bengal kaplanına göre daha küçük olsa da güçlü çene yapısı sayesinde, yaklaşık 70 atmosfer basıncına eşdeğer bir ısırık gücü uygular. Nitekim Khao Yai Ulusal Parkı'nda kaydedilen bir olayda, bir Çin hindi kaplanı tek bir ısırıkla bir yaban domuzunun boynunu kırarak avını saniyeler içinde etkisiz hale getirmiştir. Ömürleri vahşi ortamda genellikle 10 ila 15 yıl arasında değişirken, esaret altında 18 ila 25 yıla kadar uzayabilir. Bu, habitat parçalanması ve av baskısı nedeniyle kısalan bir süre olup, yaşlı bireylerin %40 kadarı yaralanmalarla hayatını kaybeder. Çin hindi kaplanlarının vahşi popülasyonu, yoğun koruma çabalarına rağmen kritik tehlike altında olup, 2025 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 400 bireyin yaşadığı düşünülmektedir. Bunun büyük kısmı Tayland'da kaydedilmiştir. Myanmar'da ise yalnızca 20 ila 50 birey kaldığı düşünülürken, Kamboçya ve Laos gibi ülkelerde nesil tükenmiştir. Beslenme açısından katı etobur bir yalnız avcı olarak, ağırlıklı yaban domuzu, çeşitli geyik türleri ve gaur gibi canlılarla beslenir. Diyet analizlerine göre, %60'ı domuz ve geyik kalıntılarından oluşur. Bir birey günde 5 ila 7 kilogram et tüketirken, tek seferde 40 kilograma kadar yiyebilir. Üreme biçimi, Çin hindi kaplanlarının nesil kurtarma umudunu taşıyan esnek bir sisteme dayanır. Yıl boyu çiftleşmeye açık olsalar da, Kasım ve Nisan arası zirve yapar. Gebelik süresi ortalama 103 gün sürer. Tipik olarak 2-4 yavru doğurur. Nadirde olsa 6'ya kadar çıkabilir. Yavrular doğduğunda 1 ila 1,5 kilogram ağırlığında ve kör olup, anneleri tarafından 18 ila 24 ay boyunca tek başına büyütülür.
Çin hindi kaplanının tüy rengi genellikle altın sarısına yakın olup, çizgileri daha ince ve sık aralıklıdır. Bu sayede orman zeminine düşen gölge desenleriyle mükemmel bir kamuflaj oluşturur. Kuyruğu oldukça uzundur ve dengeyi koruyarak yüksek hızlarda ani yön değişikliklerini mümkün kılar. İlginç bir şekilde, bu tür çoğu zaman gündüzleri dinlenip geceleri avlanır. Gece görüşü son derece gelişmiştir. Vücut ısısını düzenlemek için suya girmeleri dışında, avlarını da çoğu zaman su kenarlarında pusuya düşürürler. Bazı bireylerin nehirleri kilometrelerce yüzerek geçtiği gözlemlenmiştir. Diğer alt türlerden farklı olarak, Çin hindi kaplanlarının bıyıkları daha kalın ve uzun olup, karanlıkta avlarının hareketini algılayabilmek için yüksek hassasiyetle işlev görür. İlginç biçimde, bu kaplanlar düşük frekanslı, titreşimli bir ses çıkarabilir. Bu ses insan kulağının duyamadığı aralıktadır. Ancak ormandaki diğer kaplanlar tarafından kilometrelerce öteden algılanabilir. Malezya kaplanı ise, Malezya Yarımadası'nın tropik ormanlarında ve bataklıklarında evrilmiş, kompakt ve çevik bir fiziksel yapıya sahip olup, diğer kaplan alt türlerinden daha küçük boyutuyla dikkat çeker. Erkek bireyler ortalama 237 cm uzunluğuna ve 120 kilogram ağırlığa ulaşırken, dişiler 230 cm uzunlukta ve 88 kilogram civarındadır. Bu boyutlar, turuncu kürklerindeki dar siyah şeritler ve beyaz alt kısımlarla birleşince, yoğun bitki örtüsünde mükemmel kamuflaj sağlar. Örneğin, Taman Negara Ulusal Parkı'nda bir Malezya kaplanı, bu özellik sayesinde sambar geyiğini 20 metre mesafeden pusuya düşürüp avlamıştır. Ömürleri vahşi ortamda genellikle 15 ila 20 yıl arasında sınırlıyken, esaret altında 25 yıla uzayabilir. Bu alt tür, diğer kaplanlara göre daha küçük yapılı olmasına rağmen son derece çevik ve kas yoğunluğu yüksek bir vücuda sahiptir. Özellikle arka bacak kas oranı, kısa mesafe av ataklarında ona üstünlük kazandırır. Malezya kaplanı, suya karşı büyük bir yatkınlık gösterir ve genellikle avını su kaynaklarına doğru sürükleyip orada boğarak öldürür. Beslenme açısından katı etobur bir yalnız avcı olarak, ağırlıklı sambar geyiği, yaban domuzu, munçak geyiği, Asya siyah ayısı ve güneş ayısı gibi canlılarla beslenir. Diyet analizlerine göre, %70'i geyik ve domuz kalıntılarından oluşur. Bir birey günde 5 ila 7 kilogram et tüketirken, tek seferde 40 kilograma kadar yiyebilir. Üreme şekli olarak, dişi kaplanın gebelik süresi yaklaşık 105 gündür ve genellikle 2 ila 4 yavru doğurur. Annesi, yavruları yaklaşık 18-24 ay boyunca korur ve avlanmayı öğretir. Bu süre zarfında yavrular anneleriyle birlikte aile bölgesinde kalır. Malezya kaplanlarının vahşi popülasyonu, yoğun koruma çabalarına rağmen kritik tehlike altında olup, 2025 itibarıyla Malezya Yarımadası'nda tahmini 250 birey arasında seyretmekte, bu sayının büyük çoğunluğu olgun yetişkinlerden oluşur. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde, kritik tehlike statüsünde yer alan tür, habitat parçalanması ve kaçak avcılık nedeniyle her yıl %5 civarında birey kaybeder. Örneğin, Belum Temengor Orman Rezervi'nde 2019 ile 2024 arası popülasyon 60'tan 23'e gerilemiştir. Güney Çin kaplanı ise Asya kıtasının en küçük kaplanı olup, kompakt ve hafif yapısıyla tropik ormanlar ile dağlık bölgelerde evrilmiş bir fiziksel profile sahiptir. Erkek bireyler ortalama 265 cm uzunluğa ve 150 kilogram ağırlığa ulaşırken, dişiler 230 cm uzunlukta ve 100 kilogram civarındadır. Bu boyutlar, Sumatra kaplanından biraz daha iri olsa da Bengal kaplanından küçüktür. Açık sarı tonlu kürkleri, dar ve keskin kenarlı siyah şeritlerle süslenmiş olup, yüz, pati ve karın bölgeleri belirgin beyaz lekelerle kaplıdır. Örneğin, 1910'lu yıllarda Fujian eyaletinde rapor edilen mavi renkte bir Maltese varyantı, bu alt türün genetik çeşitliliğini vurgular. Kafatası ölçüleri de özgündür. Erkeklerde maksimum 32 cm uzunlukta, dişilerde 28 cm olup, daha kısa dişler ve yakın yerleşimli göz yuvaları içerir. Ömürleri vahşi ortamda genellikle 10 ila 15 yıl arasında sınırlıyken, esaret altında 25 yıla kadar uzayabilir. Güney Çin kaplanlarının vahşi doğadaki popülasyonu, habitat kaybı ve kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenmiş olup, 1980'lerin sonundan beri hiçbir vahşi birey doğrulanmamıştır. 1950'lerde 4000'den fazla olan sayı, 1982 yılında 200'e, 1987 yılında ise 40'a gerilemiş,
ve 2001 yılındaki kamera tuzakları ile 2214 kilometrekarelik alanda hiç iz bulunamamıştır. 2025 itibarıyla esaret altındaki küresel popülasyon yaklaşık 250 bireye ulaşmış olup, bunların çoğu Çin'deki 15 hayvanat bahçesinde ve bir özel rezervde barındırılmaktadır. Örneğin, Shaoguan yetiştirme üssü gibi tesisler sayesinde 1950'lerdeki düşük seviyeden bu seviyeye gelinmiş, yıllık %5 artış sağlanmıştır. Beslenme açısından katı bir etobur olan Güney Çin kaplanı, ağırlıklı olarak yaban domuzu, domuz geyiği, mutçak ve gri langur gibi hayvanlarla beslenir. Diyetlerinin %80'i büyük avlardan oluşur. Bazen de kirpi, tavşan ve tavus kuşu gibi canlılarla beslenir. Gerçek bir örnek olarak, tarihi kayıtlara göre Guangdong ormanlarında bir kaplan, 200 kilogramlık bir yaban domuzunu boğazından yakalayarak sürüklemiş ve günlerce tüketmiştir. Bir Güney Çin kaplanı tek atlayışta yaklaşık 8 metreye kadar zıplayabilir. Bu sayede uzman bir avcı olarak yaşamını sürdürür. Güney Çin kaplanı, genetik olarak modern kaplanların en eski soy hattına ait kabul edilir. Yani bugün yaşayan tüm kaplan alt türlerinin evrimsel atası olarak görülmektedir. Bu özellik, onu hem evrimsel hem de genetik açıdan son derece değerli kılar. Bir diğer çarpıcı özellik ise, Güney Çin kaplanlarının sosyal davranışlarında gözlemlenen anne ve yavru iletişiminde sesli sinyallerin çeşitliliğidir. Anne kaplan, yavrularına 10'dan fazla farklı ton aralığında çağrı çıkarabilir. Bu, kaplanlar arasında kaydedilen en yüksek vokal çeşitliliktir. Sumatra kaplanı ise, Endonezya'nın Sumatra adasının tropik ormanlarında evrilmiş, dünyanın en küçük kaplanı olup, kompakt ve çevik fiziksel yapısıyla yoğun bitki örtüsünde mükemmel bir avcıdır. Erkek bireyler ortalama 230 santimetre uzunluğunda ve 130 kilogram ağırlığa ulaşırken, dişiler 215 santimetre uzunlukta ve 90 kilogram civarındadır. Bu boyutlar, karanlık turuncu kürklerindeki geniş siyah şeritler ve şeritler arasındaki küçük koyu lekelerle birleşince kamuflajı güçlendirir. Örneğin, erkeklerdeki belirgin yele benzeri tüyler, boyun bölgesini korurken görkemli bir silüet yaratır. Kafatası yapısı oldukça belirgindir. Erkeklerde 310 mm, dişilerde ise 270 mm uzunluğundadır. Bu güçlü kemik yapısı ve kas bağlantıları, Sumatra kaplanına yaklaşık 6000 Newton'luk bir çene basıncı kazandırır. Bu da bir ayının omurunu tek ısırıkta kırabilecek güçtedir. Ömürleri vahşi ortamda genellikle 10 ila 15 yıl arasında sınırlıyken, esaret altında 25 yıla kadar uzayabilir. Bu fark, habitat stresinden kaynaklanır. Zira yaşlı bireylerin %60'ı, insan kaynaklı çatışmalarda erken ölür. Pençeleri ve ön uzuv kasları son derece gelişmiştir. Bu sayede, ağaçlara tırmanabilen tek kaplan türü olarak bilinir. Sumatra kaplanı, tamamen etobur bir yırtıcı olup, beslenmesinde orman ekosistemine özgü memeliler, kuşlar ve sürüngenler önemli yer tutar. Ana avları arasında yaban domuzu, sambar geyiği, munçak geyiği ve tapir bulunur. Bunun yanında, daha küçük avlar olan makak maymunları, dikenli fareler, su kuşları, pitonlar ve balıklar da diyetinin bir parçasını oluşturur. Sumatra kaplanlarının vahşi popülasyonu, ormansızlaşma ve kaçak avcılık nedeniyle kritik tehlike altında olup, 2024 ile 2025 tahminlerine göre Endonezya'da 400 birey arasında seyretmektedir ve bunun yaklaşık yarısı dişi olarak kaydedilmiştir. Örneğin, Kerinci Seblat Ulusal Parkı'nda yaklaşık 190 kaplan bulunurken, palm yağı plantasyonları nedeniyle habitat %50 küçülmüştür. Sumatra kaplanı yavruları doğduklarında kör ve tüylü bir yapıya sahip olup, yaklaşık 1 kilogram kütleye sahiptir. Başlangıçta gri ve beyaz çizgili tüyleri, zamanla turuncu ve siyah şeritli yetişkin renklere evrilir. Anne, yavruları korumak, emzirmek ve avlanmayı öğretmekle görevlidir. Yavrular gözlerini 6 ila 12 günde açar, 2 haftada yürümeye başlar, 6 aylıkken sütten kesilir ve 18 ila 24 aylıkken bağımsızlaşır. Ne yazık ki, vahşi ortamda yavruların ilk 2 yılda hayatta kalma oranı yaklaşık %50'dir ve ilk 5 ayda bu oran %50'nin altına düşebilir. Bu da türün kritik tehlike altındaki durumunu vurgular. Bali kaplanı ise nesli tükenmiş bir canlı olup, kaplanların bilinen en küçük alt türüydü ve yalnızca Endonezya'nın Bali adasına özgüydü. Erkek bireyler yaklaşık 100 kilogram ağırlığa ulaşırken, dişiler daha da küçüktü. Yoğun turuncu renge sahip tüyleri ve diğer türlere göre daha dar çizgileriyle ayırt ediliyordu.
Sınırlı bir adada yaşamaları, popülasyonlarının hem genetik çeşitlilik hem de sayısal olarak oldukça düşük kalmasına neden oldu. 20. yüzyılın başlarında artan insan yerleşimleri, tarım alanlarının genişlemesi ve yoğun avcılık baskısı bu türü hızla yok oluşa sürükledi. 1940'lı yıllarda son bireylerin öldürülmesiyle Bali kaplanı tamamen ortadan kayboldu ve böylece kaplan türlerinden ilk yok olan alt tür olarak tarihe geçti. Java kaplanı, Endonezya'nın Java adasına özgü bir türdü ve Bali kaplanından biraz daha büyük olmasına rağmen yine de küçük kaplan türleri arasında yer alıyordu. Varlığı özellikle 19. yüzyılda yoğun şekilde belgelenmişti. Ancak adanın nüfus artışıyla birlikte ormanların hızla yok edilmesi ve kaplanların yaşam alanlarının parçalanması türün geleceğini tehlikeye attı. Çeltik tarlalarına zarar veren hayvanları avladıkları için yerel halk tarafından da hedef alınan bu kaplanlar, kısa süre içerisinde ciddi nüfus kayıpları yaşadı. 1970'lere gelindiğinde Java kaplanı doğada görülmez hale geldi ve resmi olarak nesli tükenmiş kabul edildi. Bugün, Java kaplanına dair bilgiler yalnızca eski fotoğraflar, müze örnekleri ve halk hikayeleriyle sınırlıdır. Hazar kaplanı ise, kaplanların en geniş yayılıma sahip alt türlerinden biriydi ve Türkiye'nin doğusundan İran, Kafkasya ve Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamıştı. Boyut bakımından Sibirya kaplanına yakın olan bu alt tür, güçlü yapısıyla nehir kıyılarındaki yoğun sazlık alanlarda ve ormanlık bölgelerde varlık göstermekteydi. Ancak 19. ve 20. yüzyıllarda bölgedeki tarım ve yerleşim faaliyetleri av hayvanlarının sayısının azalmasına yol açtı. Aynı dönemde kaplanlar hem kürkleri için hem de insan yerleşimlerine yakınlaştıkları gerekçesiyle sistematik olarak avlandı. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Hazar kaplanı artık doğada bulunmuyordu. Günümüzde genetik çalışmalar, Hazar kaplanının Sibirya kaplanına çok yakın akraba olduğunu göstermekte ve bu nedenle bazı araştırmacılar, ileride bu türün yeniden canlandırılabileceğini tartışmaktadır. Kaplanlar, dünyanın en etkili yalnız avcılarından biri olarak, avlanma stratejilerinde gizlilik, sabır ve ani patlamaları birleştiren bir yaklaşım benimser. Bu, onları aslan gibi grup avcılarından ayıran temel unsurdur. Tipik olarak pusuya yatma taktiğini tercih ederler. Avlarını 20 ila 50 metre mesafeden izleyerek sessizce yaklaşır ve kamuflaj kürkleriyle orman veya çalılıklara karışırlar. Örneğin, bir Bengal kaplanı, yoğun bitki örtüsünde avına yaklaşırken kalp atışını yavaşlatarak ses çıkarmaz. Bu da onları gece avcıları yapar. Zira görüşlerinin insanlardan 6 kat daha iyi olduğu bilinir. Avlanma sırasında kaplanlar, duyusal üstünlükleriyle fiziksel güçlerini ustaca birleştirir. Keskin işitme ve 2 kilometreye kadar mesafeden koku algılama yetenekleri sayesinde avlarını tespit eder. Ardından saatte 40 kilometre hıza ulaşan bir saldırıya geçerler. Bu yalnız yaşam tarzı, enerji tasarrufunu maksimize eder. Bir kaplan günde 18 ila 20 saat dinlenir. Bölge belirleme ise koku işaretleri yoluyla yoğunlaşır. İdrar püskürtme ve dışkı bırakma en baskın yöntemler olup, bir kaplan haftada 20 ila 50 kez bu işaretleri yeniler. Örneğin, Sibirya ormanlarında izlenen bir amur kaplanı, sınırlarında yoğunlaşan bu işaretlerle komşu bireyleri %70 oranında uzak tutmuş, çatışmaları minimize etmiştir. Kaplanlar, sesleriyle sosyal iletişim ve bölge kontrolü sağlayan etkileyici hayvanlardır. En bilinen sesleri kükreme olup, genellikle bölgelerini işaret etmek, diğer kaplanlara varlıklarını göstermek veya dişileri çekmek amacıyla çıkarılır. Bu kükreme 3 kilometreye kadar duyulabilir. Ayrıca kısa mesafelerde diğer kaplanları çağırmak için uluma veya inleme sesleri duyulabilir. Yavru kaplanlar korku veya acı hissettiklerinde yüksek frekanslı çığlıklar çıkararak annelerinin dikkatini çeker. Kaplanlar, habitat kaybı, avcılık ve gibi insan kaynaklı tehditler yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Örneğin, yaşam alanlarının %95'ini yitirmiş durumdadır ve küresel vahşi popülasyon 2025 itibarıyla sadece 5500'ü zor geçiyor. Sumatra kaplanı, palm yağı plantasyonlarının yayılması nedeniyle her yıl %8 ila 12 oranında nüfus kaybediyor. Bu sorunlara, av stoklarının azalması ve tarımın genişlemesiyle Çin'de görülen %70'lik habitat kaybı da eklenince, kaplan türlerinin yaklaşık %70'i kritik tehlike altında kalıyor.
Kaçak avcılık tek başına yılda 100 ila 150 kaplanın yok olmasına yol açıyor. Ancak koruma çalışmaları bazı bölgelerde olumlu sonuçlar veriyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı öncülüğünde yürütülen anti-kaçak av devriyeleri, ulusal parkların genişletilmesi ve yerli halklarla yapılan işbirlikleri sayesinde Hindistan'daki kaplan nüfusu 2010 yılından bu yana 2 katına çıkarak 3682 bireye ulaştı. 2022'de dünya genelinde 3900'den fazla kaplan koruma altına alındı. Bilimsel tahminler, koruma programlarının sürdürülmesiyle 2030 yılına kadar popülasyonun %20 oranında artabileceğini gösteriyor. Nitekim Rusya'da 756 amur kaplanının korunması, uygun habitatlarda türün yeniden toparlanabileceğinin güçlü bir kanıtı olarak görülüyor. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.